Merhaba, bugün Henry Fayol'u konuşacağız. Kendisi İstanbul doğumlu bir maden mühendisi, büyük işletmeler yönetmiş. Hemşerimiz yani bir yandan da. Bu yönetimden kazandığı deneyimi de aslında bir kitap olarak ortaya koyuyor. 1910'lu yıllarda yine yayınlıyor. Ve aslında yönetimi belli bir zümreden çıkartıp genele yaymak istiyor. Arkasında birazcık bu yönetim bilimini ortaya çıkartmak var. Ve Frederick Taylor'ın aksine sadece üretim verimliliğine değil, işletmenin bütününe bakmaya çalışıyor. Ve diyor ki yönetim tüzel kişiliğin başı, yani CEO veya genel müdür de değildir. Bunun bütün üyelerine yayılması lazımdır. Aslında baktığımızda günümüzdeki modern yönetim anlayışları, işte Management 3.0 gibi yönetim anlayışlarına da yakın gözüküyor. Hatta Ecel'deki ilkelere de yakın gözüküyor. Ve Fayol'un kitabını okuduğunuzda birçok modern yönetim kitabının temelinde orada görüyorsunuz. Fayol diyor ki her şirkette 6 tane faaliyet vardır. Teknik, ticari, finansal, güvenlik, muhasebe veya yönetsel. Ve bu 6 faaliyet işletmenin büyüklüğünden bağımsız olarak her işletmede yapılır. Mesela teknik faaliyetler nedir? Üretmek, imal etmek, yani ortaya bir şey çıkartmak, uyarlamak. Ticari faaliyetler nelerdir? Alım, satım, takas gibi faaliyetler. Bunların hepsi ticari işletmelerde var. Finansal faaliyetler mesela sermaye bulmak veya bu sermayeyi en uygun şekilde kullanmak olabilir. Bunun dışında güvenlik, mesela işte cyber security deniliyor, siber güvenlik şu anda. Yani hem üretilen malların hem de kişilerin, çalışan kişilerin veyahut şirketin sahibi olduğu şeylerin güvenliğinin sağlanması. Muhasebe faaliyetleri, işte sayım, maliyet, bilançonun çıkartılması gibi faaliyetler ve yönetim faaliyetleri. Yönetim faaliyetlerini de 5'e ayırıyor. Diyor ki planlama, koordinasyon, organizasyon, komuta ve kontrol. Şimdi şuna bir bakmak lazım. Günümüz işletmelerinde de, yani sizin çalıştığınız işletmeye de bakın. Bu 6 faaliyetin muhakkak bazı elementlerini, günümüze uyarlanmış elementlerini görürsünüz. Onun için Fayol'un yaklaşımı oldukça başarılı. Ve Fayol diyor ki insan ve yetkinlikler açısından baktığımızda sahaya yakın çalışanlarda teknik yetkinlikler daha üsttedir ve bu teknik işler insanla, malzemeyle, makineyle yürür. Yönetim faaliyetleri ise aslında sadece insan üzerinden yürür. Dolayısıyla burada insan odaklılıkla ilgili de bir şeyi var Fayol'un. Ve Fayol diyor ki 14 tane de ilke vardır. Bu ilkeleri deniz feneri gibi kullanmak lazım. Belli oranlarda her işletmenin ihtiyacına göre ayarlamak lazım. Bu 14 ilkeyi uygularsak yönetim faaliyetlerinde başarılı bir yönetim sergilemiş oluruz. Şimdi bu 14 tane ilkeyi tabii tek tek hatırlaması zor. Ben de ara ara kopya çekiyorum şimdi bu kaydı yaparken. Ama üzerinden bir hızlıca geçeceğiz. Şimdi birincisi diyor ki Fayol, işleri bölmek lazım, uzmanlaşma yaratmak lazım, küçük parçalara ayırmak lazım. Burada birazcık aslında Taylor'ın yaklaşımına yakın gibi. İkincisi diyor ki yetki ve sorumluluğu aynı anda vermemiz lazım. Yani birisine yetki veriyorsak sorumluluk vermemiz lazım, sorumluluk veriyorsak yetki vermemiz lazım. Bu ikisini bir arada götürmemiz lazım. Üçüncüsü disiplin. Bir iş yerinde muhakkak uyulabilecek kurallar olması lazım ve disiplinli bir çalışma. Aslında bu proses disiplini veya süreç disiplini gibi de kullanılıyor. Disiplin olması lazım. Bir başka yaklaşımı komuta birliği olması lazım. Diyor ki günümüz organizasyonlarında bu çok geçerli değil. Komuta birliği şu, bir çalışanın bir tane amiri olmalı diyor o. Ama biz bugün matris organizasyonlara bol bol rastlıyoruz. Bunun dışında bir yön birliği olmalı diyor. Mesela tüm organizasyon belli bir hedef doğrultusunda gitmeli. Bu günümüzdeki kullanımında OKR gibi kullanımları veya işte hedeflerle yönetim gibi tekniklerle sağlanmaya çalışılıyor. Bir diğer prensibi Fayol diyor ki bütünün ihtiyacı kişilerin ihtiyaçlarından büyüktür. Dolayısıyla şirketi biraz önceliklendiriyor burada bir karar verirken ve bütünün ihtiyacını. Mesela ücretle ilgili bir ilkesi var. Diyor ki adil olmalı, piyasa koşullarına uygun olmalı, herkesi tatmin edecek bir ücretlendirme olmalı diyor. Bunun dışında mesela ilkelerde merkezileşme var. Bu arada bu merkezileşme bizdeki günümüz yönetim uygulamalarında birazcık gayri merkezileşmeyi biz istiyoruz. Dolayısıyla Fayol'un bu söylemi birazcık modern yaklaşımdan uzakta kalmış gibi duruyor. Mesela şöyle bir ilkesi var. Diyor ki iletişim bir hat üzerinden gitmeli. Yani çalışan amirine, amiri onun amirine,
ve böyle karşı tarafa gitmeli. Oradan da aşağıya doğru inmeli. Biz iletişimde böyle bir şey tabii ki yani modern şirketlerde böyle bir şey istemiyoruz. Yani iletişimin her seviyeden birbiriyle olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Fayol'un bu yaklaşımı bugünü tam olarak karşılamıyor. Fakat şu çok önemli. Birlik ruhu diye bir şey söylüyor. Bu son ilkesi. Belki 14'ten bazılarını kaçırmışımdır. Ama bu birlik ruhu takımlaşmadan bahsediyor aslında Fayol. Ve diyor ki bu birlik ruhu sağlanmadan güvene dayalı işbirliği olmaz ve ekip çalışması güçlenmez, hedefe ulaşamayız. Onun için de bu birlik ruhunun sağlanması, yani takım ruhunun sağlanması Fayol'un olmazsa olmaz ilkelerinden birisi. Şimdi bugünün böyle birçok yönetim eğitimine bakarsak Fayol'un bu 16 ilkesi veya 6 faaliyeti muhakkak bu eğitimlerin temelinde bir yerlere dokunuyor. Ben onun için böyle hani Taylor'cı mı, Fayol'cu mu, Orhan Baba mı yoksa Ferdi mi şeyinde ben Fayol'cuyum açıkçası. Ve kitabını okumanızı muhakkak tavsiye ediyorum. Türkçe bir yayını var mı tam emin değilim. Ben İngilizce çevirisinden okumuştum. Orijinali Fransızca. Eğer bulursam yorumlara muhakkak eklerim Türkçe çevirisi de varsa diye. 14 ilkenin dışında diyor ki 5 tane yönetim faaliyeti vardır. Bu yönetim faaliyetlerinden bir tanesi organize etme. Yani işleri parçalara ayırma, doğru kişileri işlere atama, gerekiyorsa bir organizasyonel yapı kurma. İkincisi koordinasyon. Koordinasyon aslında bölümler arasında, kişiler arasında, işler arasında iletişimin ve dengenin sağlanması. Üçüncüsü komuta. Şimdi burada talimat vermeden bahsediyor. Tabii ki biz böyle çok talimat verme şeyini hani modern çalışma alanlarında çok desteklemiyoruz. Yani komuta kontrol olmasını çok istemiyoruz. Birazcık daha özgür bırakılmasını istiyoruz bilgi işinde. Ama o dönem için komutanın çok önemli olduğunu söylüyor Fayol. Bugün de belli başlı işlerde komuta önemli olabilir bu arada. Yani yadsımıyorum. Açık talimatlar vermenin, iş emirlerinin çok net olmasının çok faydalı olduğu alanlar olabilir. Dördüncüsü kontrol, yani ölçmek, performansı ölçmek, ortaya çıkan işin sonuçlarını ölçmek ve buna göre bir kontrol döngüsü kurmak. Beşincisi belki de ilk olması gereken, ben sırasını yanlış söylemiş olabilirim, planlama. Şimdi baktığımız zaman yani yönetim faaliyetlerinin temelinde bu 5 faaliyet, dediğim gibi MBA eğitimlerinde de ücretli gidip böyle yönetici eğitimleri alsanız da, üst düzey yönetim eğitimleri alsanız da bu 5 faaliyetten muhakkak bahsediliyor. Onun için Fayol sanki bu işin temelini atmış gibi geliyor ki bunun üstüne inşa eden, yani bu kadar net olarak inşa eden bir diğer düşünür Drucker var. Drucker'ın da ortaya koyduğu ilkeleri muhakkak inceleyeceğiz. Fayol'un şu söylediği şeyi unutmamak lazım. Onun koyduğu ilkeler veya onun koyduğu şeyleri bir deniz feneri olarak görüyor. Yine de yolu bulmak için kendi deneyiminiz, kendi bilginizi de kullanmanız gerekiyor. Yani limana yanaşmak sadece deniz feneriyle olmuyor. Birazcık bu işi deneyimlemeniz de gerekiyor. Dediğim gibi eğer Türkçe'de yayınlanmışsa bu kitap, ben linkini yorumlara bırakacağım. Acaba Fayol'la ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda paylaşmak ister misiniz? Görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, selamlar.